Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün Cursor'a yeni başlayan arkadaşlar için kısa bir Cursor'ı anlatacağım. Bugün neler yapacağız? 1. Cursor kurulumu. 2. Planlama süreci. 3. Composer yapısı. 4. Chat bölümü. 5. Proje içerisinde arama yapma. 6. Satır arası işlemleri. 7. Image to Code. Videonun tüm bölümlerini açıklama kısmına koydum. İstediğiniz bölüme atlayabilirsiniz arkadaşlar. Eğer kod yazmakla ilgili bir tecrübeniz yoksa veya kendinizi bu alanda daha çok geliştirmek istiyorsanız bu video tam size göre. Önce bir Cursor nedir? Cursor kod yazma sürecini inanılmaz kolaylaştıran ve hızlandıran AI destekli bir kod editörüdür. Ben aylardır kullanıyorum ve gayet memnunum. Başlamadan önce sorular var. Önce onları cevaplayalım. İlk soru Cursor'ın Composer kısmının içerisindeki normal ve agent kısmı. Bunların farkı nedir? Normal ve agent kısmının en büyük farkı normal modda konteksti sizin eklemeniz gerekiyor. O da bizim eklediğimiz @codebase veya eklediğimiz dosyalar. Agent modda ise Cursor bunu sizin için yapıyor. Kendisi gidip hangi dosyayı işlemesi gerektiğini, hangi dosyayı bulması gerektiğini kendisi biliyor. Fakat bu çok verimli olmadığı için ben normal modu kullanıp kendim @codebase ile ekliyorum. Bana daha sağlıklı geliyor. Composer kısmında genellikle kullandığım hazır bir promptum var. Önüme çıkan hataları engellemesi için onu da aşağıya bırakacağım. Açıklama kısmına erişebilirsiniz. Şimdi ilk başta Cursor'ın kurulumuna bakalım. Şimdi yukarıdan cursor.com diyerek sitemizi açıyoruz. Aşağıya linkini bırakacağım. İlk başta şuradan pricing bölümüne gelip ücretlerine bakalım. Burada free versiyonu var. Bu yeni başlayan arkadaşlarımız için gayet yeterli. Ben buradaki weekly trial'ın aşağıdaki limitlerinden ziyade 2 haftalık süreci tamamlayarak bitirdim. Siz için gayet yeterli olur. Şu an aktif olarak kullanıyorum. 20 dolarlık versiyonda benim ihtiyaçlarım hepsini karşılıyor şu an. Daha sonrasında Cursor ile neler yapabilirsiniz? Eğer meraklıysanız, araştırmak istiyorsanız Cursor'ın sitesine girip buradan bilgi edinebilirsiniz. İçerisinde kendi dokümanı da var. Blog kısmı da mevcut. Buradan gelişmeleri takip edebilirsiniz. İndirmek için de sağ üstte download seçeneği var. Buradan indirip bilgisayara kurabilirsiniz. Saniye işlemi yaptıktan sonra Cursor kullanıma hazırdır. Şimdi Cursor'ın kurulumunu yaptıktan sonra karşınıza böyle bir pencere çıkacak. Buradan alt tarafta yakın zamanda açtığınız projeleri görüntüleyebilirsiniz. Veya buradaki Open a Folder seçeneğine tıklayıp proje dosyanızı açabilirsiniz. Şimdi açıyoruz. Projemizi açtıktan sonra bizi bu şekilde Cursor'ın ekranı karşılıyor. Evet, şimdi planlama sürecine geçelim. Yapay zeka evet çok harika işler çıkarıyor şu an. Ama bir to-do uygulaması yap dediğinizde tam olarak kafanızdakini yapamıyor. Çünkü to-do uygulaması yap çok geniş bir tanım. Buna en azından nasıl bir to-do uygulaması yapmak istediğini geniş bir çerçeve çizerseniz işiniz daha kolay olur. Eğer yapacağınız konu hakkında hiçbir bilginiz yoksa, kafanıza hiçbir şey gelmiyorsa en azından bir kağıda yazabilir veya bir yere çizim yapabilirsiniz. Bunu bile verebilirsiniz Cursor'a. En azından sizin istediğinize daha yakın bir çıktı alacaksınızdır. Evet, şimdi Composer yapısına bakalım. Cursor'da projeyi açtıktan sonra ilk göreceğiniz ekran bu. Şimdi Composer'ımı açmak için MacBook'ta Command-I veya Windows'ta Ctrl-I'ye basıyorum. Composer'ım burada açıldı veya buradaki sağdaki kısmından da kendim açabilirim. Şimdi buraya tam olarak ne istediğimi yazıyorum. Size az önce planlama sürecinde bahsettiğim gibi. Evet, şimdi Composer kısmıma tam olarak ne istediğimi yazdım. Dedim ki bir to-do uygulaması yapmanı istiyorum. Toplam 2 adet sayfa olsun. Birinci sayfa mevcut to-do'larımı görebileceğim bir sayfa. İkinci sayfa to-do ekleme alanı olsun ve şurada da to-do'nun yapısını açıkladım. To-do her to-do'nun bir başlığı ve açıklaması olsun. Uygulama renk tonu mavi tonlarında olsun. Eğer to-do eklerken hiçbir şey yazmadan eklemeye çalışırsan bana hata mesajı gönder. Böyle bir taslak çizmeniz de sizin için yeterli. En üstte de Codebase'imi yazdım. Dosyalarımı görsün, ona göre yarasın diye. Ben her promptumu ekliyorum. Size de tavsiye ederim. Şimdi promptumu gönderiyorum. Daha fazla buna benzer içerikler görmek için kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bana destek olmuş olursunuz. Evet, Composer'ım tamamlandı. Buradan yeni yapmış olduğu dosyaları inceleyebilirim veya buradan yeni bir istekte bulunabilirim. Buradan Accept All deyip tüm dosyaları tek seferde kabul edebilirim veya şuradaki tik işaretinden tek tek uygulayabilirim. Ben şimdilik Accept All diyeceğim. Eğer Composer'ınızda bir hata yaşadınız veya yeni bir Composer yaratmak istiyorsanız buradaki sağ üstteki artı butonuna basabilirsiniz veya Command N, Windows'ta Ctrl N seçeneğine basabilirsiniz. Şimdi sayfamızı bir görelim. Evet, şimdi projemi Xcode'da açtım. Buradan Content View'uma geliyorum. Ekranımı yüklüyorum. Evet, bizim için 2 sayfayı hazırlamış. Bir to-do'larımın olduğu yer. İkincide de yeni to-do. Türkçe prompt girdiğim için burayı algılayıp Türkçe yazılar eklemiş uygulamaya. Yani buradan bir to-do ekleyelim. Eklendi. Evet, to-do'muz buraya geldi gördüğünüz gibi. Spor yap, yürüyüşe çık. Evet, bir de boş to-do girildiğinde hata göstermesini istemiştik. Bakalım, şu an açıklamalarım boş to-do ekle diyorum. Evet, hatamız da ekrana bastı gördüğünüz gibi. Bir de uygulamayı mavi tonlarında yap demiştik. Onu da yapmış. İkonlarımız, butonumuz mavi.
Bir de ekstra özellik olarak kendisi eklemiş bize bonus özellik olarak. Örneğin bir tane to do ekleyelim. Test to do'su ekleyelim. Test diyorum. To do ekle diyorum. Burada silme özelliğini biz istememiştik ama to do uygulaması dediğimiz için, tanımladığımız için bir silme özelliğini eklemiş. Onu çok güzel bir şekilde eklemiş. To do'yu sol tarafa kaydırıyorum ve çöp ikonuna basıyorum. To do'm şu an silindi. Harika arkadaşlar. Şimdi size şunu da söyleyeyim. Eğer Curse'da yarattığınız dosya Xcode içerisinde gözükmüyorsa bu dosyaları Finder'dan sürükleyip bırakmanız gerekiyor. Evet, proje yazmak için ve yeni özellikler eklemek için Composer kısmı harika. Fakat bir özellik eklemek istediğinizde mevcut kodu anlamak istiyorsanız ya da mevcut bir sayfayı anlamak istiyorsanız bu sizi biraz yorabilir. Bunun için de sıradaki özelliğimize geçelim. Evet, şimdi chat bölümüne bakacağız. Chat bölümünü buradan Command L veya Ctrl L ile açabilirsiniz. Yine aynı şekilde sağ üstten buradan chat kısmını açabilirsiniz. Buraya kendiniz şuradaki artı kısmından mevcut dosyalardan birini seçerek ekleyebilirsiniz. Veya mevcut dosyaya gidip direkt sağ taraftaki chat kısmına otomatik olarak ekleniyor. Burada dosya hakkında soru sorabilirsiniz. Veya sayfa içerisindeki bir fonksiyon yapıyla alakalı soru sorabilirsiniz. Veya buradan et işaretiyle dosya ekleyebilirsiniz. Klasörü ekleyebilirsiniz. Mevcut tanımladığınız dokümanları ekleyebilirsiniz. Doküman eklemede diğer videolarımda var. Oradan bakabilirsiniz. Aşağıya ekleyeceğim. Veya buradan bir web sitesini verip şunu diyebilirsiniz. Buradan bunu internette ara diyebilirsiniz. Yani bunu git önce internette ara, sonra bul, sonra yaz diyebilirsiniz. Buraya ne kadar çok kontekst eklersiniz, dosyayla beslersiniz yani. O kadar iyi verim ve sonuç alırsınız arkadaşlar. Şimdi bir örnek yapalım. Şimdi to do klasımıza gidelim burada. Diyelim ki bana buradaki kodu açıkla diyelim. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel bir açıklama yaptı. Buradan tıklayıp direkt kodun olduğu kısma da gidebilirsiniz. Örneğin farklı bir sayfada olsam da şuradan back to do diyerek benim burada açıklamada olduğum sayfa beni hemen yönlendiriyor. Bu da gayet kullanışlı bir özellik. Şimdi bir de değişiklik yapmasını isteyelim chatten. Sağ üstte artıya basarak yeni bir chat oluşturuyorum. Buradan geliyorum, diyorum ki to do'ma bir özellik daha eklemek istiyorum. Örneğin saat ekleyelim. Dedim ki to do yapıma saat özelliğinin de eklenmesini istiyorum dedim. Buradan enterlayarak gönderiyorum. Şu an bizim için çalışıyor. Evet, date tipinde bir değişken ekledi. Alt tarafta da açıklamasını yaptı. Fakat chat bölümünde olduğumuz için bunu direkt eklemiyor. Composer'ı direkt ekliyor. Bunu sağ taraftan apply diyoruz ve sol tarafta sonucumuzu görüyoruz. Bize yine soruyor. Koddaki değişikliği, farklılıkları bu taraftan görebilirsiniz. Sildiklerini de gösteriyor, eklediklerini de gösteriyor. Buradan Command Y veya Ctrl N ile reddedebilir veya kabul edebilirsiniz. Ben buradan tıklayarak kabul ettim. Şu an koduma gördüğünüz gibi date yapısı, yani saat yapısı eklenmiş oldu. İşte aslında ChatGPT ile ayrıldığı en büyük nokta bu. Sizin kodunuzdaki farklılıkları size gösterip bunları onaylayıp ve onaylamadığınızı soruyor. ChatGPT'nin kendisiyle konuşuyor olsaydınız bir sayfayı yazdırıp oradaki farklılıkları kendiniz bulup kendiniz eklemeniz gerekecekti ve bu da iş yükü ve dikkat dağınıklığına sebep olacaktı. Burada Cursor bunu bizim için yapıyor. Şimdi proje içerisinde arama yapma özelliğine bakalım. Şimdi chat bölüme geliyorum. Buraya diyorum ki, burada dedim ki bana to'nun yaratıldığı bölümü bul dedim. Burada enter diyerek gönderebilirim veya buradaki Command Enter seçeneğine basarak veya Windows'ta CTRL Enter seçeneğine basarak bunu bütün Codebase'de aramasını sağlayabilirim veya sağdaki butonlara basabilirim. Ben şu an sağdaki butona basarak gönderiyorum. Şu an bütün projemin içerisinde to'nun nerede yaratıldığını araştırıp benim için bulacak. Evet, dosyayı buldu. Hızlı bir şekilde buldu. Buradaki bulunan dosyaya gitmek için de buradan yine gözüken, yine az önce gösterdiğim gibi mavi yazılı olan bölüme tıklıyoruz ve to'nun yaratıldığı bölüme direkt beni gösterdi. Hatta fonksiyonu da tıklayarak gidebiliyorum. Fonksiyonu da bana burada gösterdi. Gayet kullanışlı bir özellik. Dosya içerisinde kaybolmaktan, sayfalar arasında geçiş yapmaktansa çok daha kullanışlı bir özellik. Şimdi satır arası işlemlerine geçelim. Şimdi satır arası işlemleri yapacağız. İlk özelliğimiz önerilere bakalım. Bize öneride bulunmasını isteyeceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Mesela burada to do ekle kısmının altına ben tarih eklenmesini istiyorum. Belki de önerebilir. Enter'a bastım. Bekliyorum. Evet, bana burada tarih seçimini eklememe öneriyor. Burada taba basarak kabul ediyorum. Hemen alt satırda bir öneri daha veriyor. Taba bastım. Şu an benim için burada tarih önergesini yaptı. Yani şu an uygulamama tarih eklemiş oldum. Burada gittiğiniz kodun altına girdiğinizde onunla alakalı size önerilerde bulunuyor. Eklemek istediğiniz yere giderseniz çoğunlukla istediğiniz özelliği tutturuyor. Şimdi seçilen kodla chat sayfasına işlem yapmaya bakalım. Burada kodumu seçtim. Zaten hemen yan tarafta bana 2 tane öneri çıkarıyor. Bunları Shift Command L veya Command K ile bunlara erişebiliyorum. Şimdi Add to Chat dersem bunu sağ taraftaki chat ekranına ekleyecek. Add to Chat dedim. Gördüğünüz gibi hemen seçili kodu buraya ekledik. Kopyala yapıştır yapmamıza gerek kalmadı. Burada hemen sorularımı yazabilirim bu kısma. Şimdi bir de tekrar seçelim. Düzenleme seçeneğine bakalım. Edit'e bastım. Burada kod içerisinde chat sayfasını açmadan kod içerisinde düzenlemeler yapabiliyorum. Buradan hatta yapay zekam bile buradan seçip değiştirebiliyorum. Burada şunu diyelim o zaman. To do ekle. Evet, şu an size göstermek için basit bir örnek yazdım. To do ekle yazısından ekle yazısını kaldır dedim. Gönderdim.
Evet, gördüğünüz gibi eski halini kırmızı şeritte gösteriyor. Yeni halini yeşil şeritte gösteriyor. Buradan accept diyerek kabul ettim. Gördüğünüz gibi kod içerisinden düzenleme yaptım. Chat sayfasına da gönderebilirdim daha detaylı işlemler için. Evet, bu kısım bu kadar. Şimdi image to code kısmına geçelim. Bir görsel verip onu kodlamasını isteyeceğiz. Evet, şimdi internetten böyle bir to-do uygulaması buldum. Adı yazan, tarihi yazan ve yan tarafta statusunu yani to-do'nun durumunu gösteren bir to-do list uygulaması buldum. Şimdi bunu verip benim to-do list sayfamı buna benzetmesini isteyeceğim. Bakalım yapabilecek mi? Bu da çok kullanışlı bir özellik. Şimdi buradaki görselimi alıyorum. Compose'un içerisine sürükledim. Evet, şimdi görselimi verdim. Codebase'imi de ekledim. Dedim ki to-do sayfamı bu görseldeki gibi düzenle, aynısını yapmaya çalış dedim. Bakalım yapabilecek mi? Daha sonrasında görsel ve çıkan sonucu yan yana ekleyeceğiz. Bir değerlendiririz. Şu an çalışıyor. Modelimizi güncelledi. Görünümümüzü güncelliyor şu an. Daha fazla buna benzer içerikler görmek için kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bana destek olmuş olursunuz. Şimdi değişikliklerimizin hepsini yaptı. Buradan accept all diyerek değişikliklerimi kabul ediyorum ve Xcode'a geçiyorum. Evet, Xcode'uma geldim. Evet, uygulamam açıldı. Yukarıya search barını eklemiş bile. Şimdi yeni bir to-do ekleyelim ve testimizi yapalım. Evet, tarih kısmında az önce eklemiş, o da gelmiş. Şimdi buraya test diyorum. Alt tarafa da test yazdım. To-do dedim. To-do ekle kelimesine kaldırmıştık az önce. Şimdi to-do'muzu ekledi. Tarihini ekledi. Pending kısmını ekledi. Yani durumunu ekledi. Yan tarafa okunu bile koymuş. Açalım görselimizi. Evet, görseldeki oka kadar kopyalamış. Bu arada tamamen aynısını yapmış. Evet, şaşırdım. Yani birebir kopyalamasına şaşırdım şu an. Şu tarih yapısını bile, şu tarih yapısıdır arkadaşlar. Bunun aynısını PM'li şekilde kopyalamış. Ay, gün, yıl bu sıralamayı da yapmış. Yan tarafa renk tonunu da tutturmuş ve şu oku da koymuş. Bunun işlevini istemedim. Ona rağmen bunu kopyalamış. Gayet başarılı yani. Uygulama yazma sürecinizi hızlandırmaması imkansız. Evet, daha fazla teknik detay istiyorsanız Cursor nasıl yazılır 5 teknik adında videom var. Onu da linkini alt tarafa bırakacağım. Ona da bakabilirsiniz. O bir tık daha ileri düzey. Eğer içerik ve video önerileriniz varsa onları da yorumlara bırakabilirsiniz. Bekliyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Herkese kolay gelsin.